Herkese Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ben şu anda Malezya'yla, özellikle Kuala Lumpur'la özdeşleşmiş olan bir ikonik yapının olduğu yere geldim ve onu canlı canlı yakından görmek istedim. Hava çok güneşli bu arada, o yüzden gözlük takıyorum, kusura bakmayın. Ve şu anda o yapının, daha doğrusu yapıların yanına doğru gidiyorum. Ama gitmeden önce size uzaktan şöyle ufacık bir göstermek istiyorum. Evet. Aynen öyle. Petronas İkiz Kulelerinin olduğu yere geldim. Şimdi karşıya geçip biraz daha yakınlaşacağız. Bu arada bu bulunduğumuz yer KLCC olarak geçiyor. Yani Kuala Lumpur'un ekonomisinin, kalbinin attığı noktadayız. Burada gördüğünüz bütün bu yapılar hem lüks rezidanslar hem de aynı zamanda iş hanları ve burada Malezya'nın bayrağını görüyoruz. Gördüğünüz gibi şeklen biraz Amerika bayrağını anımsatıyor. Çünkü Amerika bayrağı baz alınarak tasarlanmış bir bayrak. Ve şurada gördüğünüz 14 şeritten oluşan kırmızı beyaz çizgiler ve 14 tane köşeden oluşan bir yıldız var. Ay ve yıldız var. Ay ve yıldız kullanılmasının sebebi tamamen İslamiyetle alakalı. Malezya şeriatla yönetilen bir ülke olduğu için bayraklarında da İslami figürlere yer vermişler. Bayraktaki beyaz renk barışı, kırmızı renk ise çekilen tüm zorluklardan sonra kazanılmış olan zaferi temsil ediyor. Ve son olarak şurada gördüğünüz dikdörtgen olan köşede halkların birlik ve beraberliğini temsil ediyor. Malezya bayrağının anlamı bu şekilde. O zaman gidelim Petronas'ın bahçesine doğru ilerleyelim. Şöyle kendimi çekeyim bir de. Burada görüyorsunuz abi koymuş böyle kamerayı, evet. Petronas'ı çekiyor. Petronas'a yürürken ufak size Malezya hakkında da bilgiler vermek istiyorum. Bu ülkede 3 farklı etnik grup var. Sadece Malaylar yaşamıyor. Malaylar, Çinliler ve Hintliler yaşıyor. Hepsi bir arada, birlik içinde yaşıyorlar burada. Ama eğer Malaysanız bu ülkede çok fazla ayrıcalığa sahipsiniz. Bu da bir gerçek. Maalesef en alt segmentte olan ırk ise Hintliler. Genelde böyle daha alt segment işleri Hintliler yapıyor. Çinliler, Malaylar kadar özel ayrıcalıklı olmasalar da Hindistanlı insanlardan, Hint kökenli insanlardan daha iyi bir konumdalar. Örnek vermem gerekirse ayrıcalık kısmında, atıyorum siz Müslüman bir Malaysanız, zaten eğer Malaysanız Müslüman oluyorsunuz ve direkt şeriat kuralları sizin için işliyor vaziyete geliyor. Müslümanlıktan çıkmak isterseniz, dininizi değiştirmek isterseniz de şeriat mahkemelerine başvuruyorsunuz. Ancak bu mahkemeler genelde ya bekletiliyor ya da reddediliyor. Ayrıcalıklardan bahsetmem gerekirse de, örneğin atıyorum siz bir sınava girdiniz, bir iş görüşmesine girdiniz ve bu iş görüşmesiyle alakalı bir sınav yapılıyor ve bir Malaylı bir Çinli girdi. Atıyorum siz Malaysınız ve 70 aldınız ve Çinlisiniz 100 aldınız. Maalesef Malaylar o mülakatı daha böyle bir önde tamamlıyor. Bu arada mesela karşımda gördüğünüz kapalı kadınlar Müslüman, şeriatla yönetilen Malay kadınları. Gördüğünüz gibi şeriatla yönetilmesine rağmen gayet modernler. Kıyafetleri çok modern. Bu arada kadınlar, Malezya'daki kadınlar ekonomi açısından çok ön plandalar. Çalışma hayatında ve eğitim alanında erkeklerden daha yüksek bir oranda aktif durumdalar. Özellikle üniversite okuyan Malay sayısı %65 gibi bir oranda. O yüzden Kuala Lumpur'da özellikle kadınlar hem çok modern hem de iş hayatında çok aktifler. Evet, şimdi gelelim artık İkiz Kulelere. Malezya denince akla gelen İkiz Kuleler. Evet, şu anda oturdum böyle İkiz Kulelerin tam önündeki merdivenlere ve size biraz buradan bahsetmek istiyorum. Kulelerin ismi Petronas Twin Tower olarak geçiyor. Yani Petronas firmasına ait ikiz kuleler bunlar. Petronas firması nedir? Petronas firması ise bir petrol şirketi. Gördüğünüz iki devasa yükseklikte binanın enteresan bir yapılış hikayesi var. Size biraz ondan bahsetmek istiyorum. New York'ta Dünya Finans Merkezi'nde tasarlayan ünlü bir mimar, Arjantinli mimar tarafından yapılıyor burası. Adı Cesar Pelli. Zaten ekrana yazarım ismini eğer merak edenler olursa. Burası dünyanın en yüksek ikiz kulesi olarak biliniyor. Kulelerin her biri 452 metre ve her biri
88 kattan oluşuyor. Adım atılacak yer yok. Bu havuzun bittiği noktada bu kulelerde fotoğraf çektirmek için gerçekten bir sıra var. Böyle sıraya falan girmeniz gerekiyor. O kadar ikonik ve turist çeken bir noktadayım şu anda. Kulelerin yapımında iki ayrı firmaya ihale veriyorlar. Biri Güney Kore firması, diğeri ise Japon bir firma ve 8 senede bitmesi beklenen bu kuleler 6 senede tamamlanmış oluyor böyle bir olayla birlikte. Burası 88 kattan oluşuyor. Her 4 günde bir kat bitirilmiş ve Japonya bir ay öncesinden başlamasına rağmen Güney Kore bu inşaatı ilk önce tamamlayan firma oluyor ve Güney Kore aslında bu yarışı kazanmış oluyor. Bu kuleler tasarlanırken İslami figürlere ve Malezya kültürüne bağlı kılınmış. Şu an içerisinde Petronas şirketinin ofisleri var ve alışveriş merkezi, aynı zamanda da rezidans olarak kullanılıyor bu binalar. O zaman size böyle çevreyi gösterdikten sonra biraz fotoğraf çektirmek istiyorum. Fotoğraflarıma da Instagram'dan bakabilirsiniz. Bayağı ciddi bir iş yalnız. İnsanlar böyle profesyonel makinalarıyla falan geliyorlar. Ya insanlara ücret karşılığında fotoğraf çekmeyi teklif eden insanlar çok fazla. Her adım başı, hatta onları görmek mümkün burada. Mesela bu abi çekiyor. Buraya geçiyoruz. Abi şu sıra bittikten sonra ben de burada çekeceğim. Ama orada görüyorsunuz elinde böyle kocaman kocaman fotoğraf makineleri olan insanlar ücret karşılığında Petronas ikiz kulelerinde sizin fotoğraflarınızı çekiyor. Umbrella. Böyle abi düzeneyi kurmuş ya, şemsiyesi falan var yani. Böyle bayağı çekiyor ama aç. Which one? The print photo like that is 20 ringgit, yani 20 ringgite burada sizin fotoğrafınızı çekiyor. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Good. Kulelere girebiliyorsunuz bu arada. AVM kısmına girebiliyorsunuz ama sanırsam biletle giriliyor ve akşam 8'e kadar olan bütün biletler hızlıca tükeniyor. Çok enteresan gerçekten. Size kulelerden bahsettim. Güzel güzel fotoğraflarımı da çektim. Lütfen Instagram'da bakıp likelamayı unutmayın. Burada ufak bir cadde var. Orası biraz bana böyle Times Meydanı'nı anımsattı. Böyle Amerika'da bulunan Times Meydanı'nı anımsattı ve oraya gitmek istiyorum. Orada böyle gidip bir sokak lezzetleri falan deneyelim. O zaman hadi gidelim. Size önceki videomda bahsetmiştim, hani hatırlıyor musunuz? Yeşil otobüs diye bir sistem var. Daha doğrusu birçok renkten oluşan farklı yerlerden kalkan otobüs sistemleri var ve üzerinde free bus servis yazıyor. Yani hem turizmi canlandırmak, gelen turistlere gidecekleri noktaya daha kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak, şehri göstermek, hem de şehrin trafiğini gerçek Malezya halkı için böyle düzene sokmak için verilmiş bir hizmet. Ben de şimdi ikiz kuleleri gezdim ve Bukit Bintang diye bir yer var. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Oraya gidip burayı size göstermek ve belki de orada sokak lezzetleri denemek istiyorum. O zaman şu yeşil otobüsün vakti değil şu an. Green Line. Benim bineceğim olan bu yeşil olan ve yeşil olan sadece KLCC'den, yani bu ikiz kulelerin olduğu alandan kalkan ve Bukit Bintang'a kadar giden otobüs bu. Onun vakti olmadığı için ben yenisini bekliyorum. Yenisi geldiğinde binip gideceğiz. Abi yine AVM'lerle dolu bir caddeye geldik ve ekrandaki şeye bakar mısınız? Reklamın büyüklüğüne bakar mısınız? Ekranın büyüklüğüne. Bütün caddenin her yerinden bu reklamı görebiliyorsunuz yani. Şurada bir şey mi var? Acaba neden o kalabalık? Aa, bu sadece karşıdan karşıya geçme sırası. İnanılmaz. Kalabalığa bakın. Böyle durian merkez noktası var burada. Durian yemek isteyenler buradan alıyorlar. Burada yiyorlar çünkü işte metrolara, toplu taşımalara falan sokmak yasak olduğu için burası tamamen durianla alakalı bir mağaza. Görüyorsunuz. Vallahi efsane kokusu geldi şu anda. Bu şekilde istediğiniz gibi durianı alıyorsunuz. Ya içeride yiyebiliyorsunuz. İçeride de böyle durian standları var. İşte kahveler, tatlılar falan var durianla alakalı. Durianlarınızı alıyorsunuz. Burada oturuyorsunuz. İçerisi buram buram durian kokuyor şu an. Eldivenle yiyorsunuz zaten. Evet. Böyle yapısı da dikenli abi. Şöyle yandan çekeyim size. Böyle dikenleri var. Bayağı batıyor. Bu kafenin konsepti tamamen durianla alakalı. Durianınızı alıyorsunuz. Kahvenizi sipariş ediyorsunuz. İçeride yiyorsunuz ya da bu alanda eldiven takarak yiyorsunuz. Ama çok pahalı. Gramajla satılıyor. Bayağı Asya'daki en pahalı meyvelerden biri. Malezya'da çok yaygın.
Bugün hafta sonu olduğu için de özellikle pazar bugün sokaklar tıklım tıklım dolu. İnsanlar böyle sokaklara oturmuşlar. Mesela burada bir ekip var abi. Ya alışveriş yapmışlar. Aynen alışveriş yapmışlar ya da otelden çıkış yapmışlar. Tam anlayamadım ama kaldırımlara oturmuşlar. Arabalar burada park edilmiş. Şu ortada bir trafik var. Burada da bir insan trafiği var. Burası da başka bir AVM'nin girişi. Şurada bir kalabalık gördüm. Yaklaşmak istedim ve bir dondurma şovu var. Bizdeki dondurmalar gibi. Acaba Türk mü? Boza yazıyor üstünde. Arapça yazıyor. Sanırım bir Arap standı şu an bu. Ama bizdeki gibi böyle şov yaparak falan veriyor. Aynı bizdeki Kahramanmaraş dondurmaları gibi. Ay çok tatlı. Olamadı. Çok mutlu oldu ya. Bu cadde üzerinde daha fazla Çinli nüfusu gördüm ben açıkça söylemek gerekirse. Malezya şeriatla yönetilen bir ülke diyoruz ama şeriat sadece Müslüman Malay halkı için geçerli. Gördüğünüz gibi ablalar ve kısa eteklerle çıkabiliyorlar. Şortlarla çıkabiliyorlar. Kimse kimsenin kıyafetine bu ülkede karışmıyor. Müslüman ve şeriata dahil değilse hiçbir şeriat kuralını diğer insanların üzerinde kullanmıyorlar ve gül gibi geçinip gidiyorlar. Gördüğünüz gibi şortla gezen insanlar, başörtülü gezen insanlar, el ele gezen Çinliler. Bunları burada görmeniz çok olası. Nihayet böyle ana caddeye ulaşabildim. Burada görüyorsunuz. Burada da böyle büyük ekranlarda reklam panoları, reklam ekranları var. Üstten bir tren geçiyor. Şuradan böyle kuleyi görebiliyorsunuz. HSBC binası var. Büyük bir banka binası var. Ve ne kadar kalabalık olduğuna bir bakın. Burası akşam coşacak gerçekten. Bu cadde üzerinde artık boylu boyunca yemek ve içecek standları var. Burada meyve suyu içebiliyorsunuz. Karpuz var, ejder meyvesi var, mango var. Böyle küçük boyu 8 ringgit, büyük boyu ise 10 ringgite buradan içebiliyorsunuz ve Tayland'a özgü Thai çayı da burada var. Bunların fiyatları hep aynı. Küçüğü 8, büyüğü 10 ringgit. Burada da meyveler var. Burada meyveyi bütün Asya'da olduğu gibi bu böyle eriye benzer bir meyve. Daha doğrusu erikle taze badem arası bir meyve. Bunu böyle biberle falan yapıp satıyorlar. Ve bunu da 10 ringgite satıyorlar. Burada bir hamburger standı var. Böyle menüler burada. Mantardan, biftekten, kırmızı etten ve tavuktan yapılan hamburgerleri burada satıyorlar. Zaten Müslüman oldukları için domuz eti burada bu standta yok. Bu standta ise böyle pirinçli böyle yemekler yapmış ablalar. Evden getirmişler. Böyle paket halinde alabiliyorsunuz. Tabii ki de Asya'nın her ülkesinde olduğu gibi pirinçler var. Ama onun yanında da buradan kendi menünüzü oluşturabiliyorsunuz. Burada sushi'ler var. Böyle tatlılar var. Aynı zamanda kızarmış olan ürünler var. Börek, tavuk. Ablalar arka tarafta hazırlıyorlar. Buradan kendi menünüzü oluşturup ödeyebiliyorsunuz ya da şuradaki paketlerden alabiliyorsunuz. Ve yine Durian karşımıza çıktı her yerde olduğu gibi. Burada da yine sushi ve kızarmış tavuk satıyorlar. Asya'da genelde zaten kızarmış ürünler çok tercih ediliyor. Böyle yolun hemen karşısına geçince de böyle dönercilere rastlıyorsunuz ama bunlar kendilerine döner demiyorlar, şıvarma diyorlar. Ama bizdeki tavuk dönerin aynısı abi. Çok da güzel sos yapıyorlar. Şimdi buradan bir tane ben döner almak istiyorum. Daha doğrusu şıvarma almak istiyorum. Hi, how are you? Hello. Yani bunun bizdeki dönerden hiçbir farkı yok. İçeriği bile aynı. Hatta böyle sosu bizdeki Hatay usulü dönere benziyor. Lavaşı falan aynısı. Geldiğinde çekeceğim zaten. O kadar güzel ki bizdeki Hatay dürümün aynısı abi. İçinde böyle mayonezli bir sos var. Sarımsaklı mayonezli. Turşu koyuyorlar. Acı koyuyorlar ve tavuk koyuyorlar. Boyu da böyle kafamdan bayağı büyük. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ekmeği, dürümü çıtır çıtır. Zaten ısıtıyorlar bunu. Biz
Bizdeki lavaşın aynısı. Çok iyi. Burada çok şaşırdığım bir şey var. Bizdeki künefe ve Türk baklavasını burada satıyorlar. Bu şekilde. Kunafa olarak. Duriyanlısını bile yapıyorlar bizdeki künefenin. Gördüğünüz gibi baklava, krem kunafa, cheese kunafa, peynirli künefe ve duriyan künefe, çilekli künefe. Burada hepsini görebilirsiniz. Bizim Türk mutfağına ait tatlılar şu an Malezya'da. Ve nihayet akşama ettim. İkiz Kuleler'den sonra biraz sokakları göstermek istedim size. Şu anda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dayım. Bir tren istasyonundayım. Birazdan hep birlikte Kuala Lumpur'da bulunan Hindular için çok önemli olan 272 basamaklı merdivenden oluşan Batu Caves'e gideceğiz. Kuala Lumpur deyince insanların aklına gelen en önemli turistik alanlardan biri olan Batu Caves'e şehrin merkezinden metro ile gidebiliyorsunuz. Kuala Lumpur'da metro hatları o kadar gelişmiş ki şehrin tam 14 kilometre uzağında bulunan Batu Caves'e bu tren yolunu kullanarak, şehrin merkezinde bulunan bu tren yolunu kullanarak sadece 20 dakikada gideceğiz. Gitmek için ne gerekiyor? Böyle bir bilet satıyorlar size. Bu gidiş dönüş, sadece gidiş de alabiliyorsunuz, gidiş dönüş de alabiliyorsunuz. Burada böyle tekli biletler satılmıyor. Böyle bir kart almanız isteniyor ve yetişkin gidiş dönüş biletin fiyatı 12 ringgit arkadaşlar. Trenin içi de bu şekilde. Gayet modern bir tren. İçi falan temiz ve ileriki vagonlarda kadınlar için ayrılan kısım var. Burası karma. Metronun çıkışı buradan. Yaklaşık 20 dakika trenle geliyorsunuz ve trenin çıkışı buradan hemen. Ve trenden çıktığınız anda sizi böyle bir giriş karşılıyor. Böyle kocaman kocaman şehrin tam ortasında dağlar var. Ve girişte böyle ablalar iç soğuk içecek falan satıyorlar. Şuradan itibaren artık içeriye doğru gireceğiz. Şimdi Batu Caves'in olduğu alana geldik. Hemen girişte böyle meyve satan ablalar var. Takı satan ablalar, abiler var böyle. Bu bileklikler Hindistan'da çok yaygın. Özellikle Sikh dinine mensup Hindistanlar çok takıyor bu bilekliklerden. Böyle girişi tamamen ücretsiz. Hemen böyle girişte sizi çok büyük bir heykel karşılıyor. Ve her yer maymun dolu burada. Zaten birazdan merdivenlerde göstereceğim. Abla da orada oturmuş yemeğini yiyor. Burada da böyle seromeni var. Abilerin üstü böyle, abilerin üstünde bir şey yok. Altlarında böyle bellerine bağladıkları bir bez parçası var ve insanlar etrafında dua ediyorlar. Ve insanlara bir şeyler de yediriyorlar. Ne yedirdiklerini anlayamadım. Böyle helvamsı bir yapısı var. Girişte kahvaltı yapmak için meyve aldım ama içeride maymunların olduğunu bildiğim için kapıda yedim. Ve içeriye o şekilde girdim çünkü muhtemelen rahat bırakmayacaklardı. Şimdi girişte abla böyle yere oturmuş. Kafasında Hindistan bayrağı var ve para dileniyor. Yani şu an önünü açmış, insanlar para koymuş önüne. Böyle bir alan var. Hemen girişte sizi böyle bir alan karşılıyor. Muhtemelen bu dua ettikleri kısım. Ve ayakkabısız çıkmanız gerekiyor. Ben de terliklerimi şurada çıkarıp bir gitmek istiyorum. Yukarı doğru ne olduğunu merak ettim burada.
Hemen girişte insanlar böyle mum alıyorlar. Mumları buraya koymuşlar. Mum alabiliyorsunuz bu şekilde ve böyle mumları diktikten sonra dualarını ediyorlar. Bayağı dua için sıra var şu an. Bu insanların hepsi dua etmek için bekliyorlar. Buradaki abla da bayağı şık giymiş ve fotoğraf çekmeye gelmiş, çektirmeye gelmiş. Profesyonel fotoğrafçısıyla birlikte gelmiş. Hatta böyle arka planda ışıklar falan da var. Burada böyle kalabalığın olduğu alana geldim. Ne olduğunu çok anlayamadım ama böyle bir olay var. Böyle seremoni gibi bir şey yapıyorlar. Is it sweet or no? Sweet. Sweet. Can I try? Bu ne abi bilmiyorum ama deneyeceğim şimdi. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ne olduğunu anlamadım ama böyle bir şey verdiler. Elma gibi bir şey, tam anlayamadım tadını ama fena değil. Ama yiyecek miyim? Yok. Ya yiyesim pek yok açıkçası. Burada insanlara buradaki ablalar, abiler dağıtıyorlar bunu. Ağaçlardaki kuşları net olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama komple buradaki ağaç kuş dolu. Ve asıl ikonik olan heykelin önüne gitmeden ve o 200 küsürlük basamaklı merdivene ulaşmadan önce böyle bir süs havuzu sizi karşılıyor ve içinde böyle bir sürü balık var. Tepesindeki ağaçta da bir sürü kuş var. Mağaranın önü tamamen böyle gerçekten turistik bir noktaya dönüşmüş durumda. İnsanlar cips satıyorlar, tatlı satıyorlar, çiçek satıyorlar, hediyelik eşya satıyorlar. Şurada özellikle kahve satan bir dükkan bile var. Böyle buraya geldiğinizde tabelalar göreceksiniz. Tabelalarda işte yolunuzu kaybetmemeniz adına her yer yazıyor. İşte ofis şu tarafta, dükkanlar bu tarafta, cave bu tarafta, mağara bu tarafta diye burada gösteriyor. Ve nihayet o görkemli yapının önündeyim. Gerçekten yakından daha bir etkileyiciymiş. Ben fotoğraflarda sürekli görüyordum ama bu kadar gerçekten büyük olduğunu düşünmüyordum. Şöyle biraz yanına yaklaşmak istiyorum. Burası zaten böyle tamamen fotoğraf merkezi haline dönüşmüş durumda. Yani insanlar fotoğraf yarışındalar şu an. Ve her yerde hem maymunlar hem de kuşlar var. Kuşları böyle yemliyorlar. O yüzden çok fazla kuş var burada. Ve nihayet Malezya'da, Kuala Lumpur'da en merak ettiğim noktadayım gerçekten. Şu anda Batu Caves'deyim, yani Batu mağaralarındayım. Hemen şu arkamda gördüğünüz ikonik heykeldeki kişi Lord Murugan ve boyutu 43 metre yüksekliğinde. Bu arada kimdir bu Lord Murugan ve bunun heykeli neden dikilmiş, biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Cesaret, zenginlik ve bilgeliği temsil ediyor ve ona yönelmenin kişinin hayatından olumsuzlukları, işte stresleri, kederleri ve sıkıntıları ortadan kaldırılacağına inanılıyor. Bu gördüğünüz heykeli nasıl temizliyorlar onu da anlatayım, çünkü 43 metre yüksekliğinde dev bir heykelden bahsediyoruz. Böyle testilere doldurulmuş sütlerle yıkıyorlar ve bunun temizlenmesi, yıkanması falan yaklaşık bir ayı buluyor. Çok güzel. Çok güzel, merhaba. Çok güzel. Hey, güle güle. Hadi bye bye. Where was you stay in Turkey? Esenyurt. Esenyurt. Hadi bye bye. Bye bye. Güle güle. O zaman artık 272 basamağa çıkmaya başlayabiliriz. Basamakları çıkmadan önce eğer diz üstü kısalıkta bir şey giydiyseniz muhakkak buradan bir tane örtü almanız, kiralamanız gerekiyor. Abla şimdi bir tane kısa giyinen turistin beline bağlıyor ve insanlar çıkmaya başladılar. Normalde buraya ayakkabı ve terliklerle de çıkılmaması lazım ama bu kuralı kimse dinlemediği için herkes ayakkabılarıyla çıkıyor. O zaman çıkmaya başlayalım. Ve basamakları rengarenk boyamışlar. Ve
Kalabalığı arkamda bıraktım. Heykeli de tam böyle sağımda bıraktım. Çıkmaya başladım. Böyle her köşe başında muz kabukları görebilirsiniz. Bunun sebebi de burada çok fazla maymun olması. Sağdan soldan fırlıyorlar. Ve uzaktan çok kolay gibi duruyor ama merdivenler çok dik. O yüzden biraz yorucu olabiliyor. Ben sanırım yanlış yerden çıktım bu arada. Şuradan çıkmam lazımdı. Ters yerden çıktım. Herkes iniyor şu an. Herkesin indiği yerden çıktım. Bu süt kutusu bile atmışlar. Maymunlar içtikten sonra muhtemelen. Böyle merdivenleri insanlar dura dura çıkıyorlar. Hem çok yoruluyorlar hem de böyle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Ben de şu an biraz dinlenmek için durdum çünkü harbiden nefes nefese kaldım. Şurada kapı var, artık kendi tarafıma geçebilirim. Her Ocak ayında ve bazen Şubat ayında düzenlenen bir Hindu festivali var burada. Adı Thaipusam Festival. İnsanlar Batu mağarasına o festivalde geliyorlar ve ibadet ediyorlar. O zaman burası tıklım tıkış oluyor. Adım atacak yer olmuyor. Dediğim gibi burası hem bir ibadet yeri, aynı zamanda da Hindular için bir hac merkezi. Ya o kadar ibadet yeri ama yerlerdeki çöpleri görüyor musunuz? Ya her yer çöp kaynıyor ve mağaradan aşağıya sular damlıyor. O yüzden yerler ıslak. Böyle üstüme mağaradaki o nemli hava aşağıya doğru su olarak, su damlası olarak damlıyor. Aa, burada bir kuş ölmüş. Burada bir tane kuş ölmüş, yazık. Ve bunu kaldırmamışlar bile. Orada da böyle bir para vererek bileklik takabileceğiniz, dua edilerek bileklik takabileceğiniz bir nokta var. Şimdi oradaki görevli insan, artık din insanı mı denir bilmiyorum ama dua etti, bir şeyler sürdü. Mum eşliğinde bilekliği taktı ve belli bir bağış yapılıyor oraya. Aşağısı çok nemliydi. Mağaranın bu kısmına gelince hava biraz böyle serinlemeye başladı. Mağaranın içi daha da bir serin. Bu mağarayı oluşturan taşlar kireç taşı abi ve 400 milyonluk bir tarihi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilemem ama bu mağara taşlarının, mağaradaki taşların, kireç taşlarının tarihi bayağı geçmişe dayanıyor. Size aşağıda gösterdiğim 43 metre yüksekliğindeki Lord Muruga'nın heykelinin yanında bulunan 272 basamağa tek tek çıktım. Biraz yorucuydu ama çabuk bitti. Alışkınım Allah'tan böyle merdiven çıkmaya falan. O yüzden böyle biraz nefes nefese kalsam da çok sıkıntı çekmedim. O merdivenleri çıktıktan sonra böyle yukarıdan sular damlayan ve içeriden serinlikler gelen bir mağara karşınıza çıkıyor. Burası Batu Mağarası. Batu Caves olarak geçiyor ve içeriye girmek tamamen ücretsiz. Ama şöyle bir durum var. Burada aynı zamanda bir tane daha mağara var. Onun adı da Dark Caves, yani koyu mağara, karanlık mağara olarak geçiyor. O mağaraya girmek için de belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bunun sebebi ise içinin zifiri karanlık olması ve size bir el feneri ve kask veriyor olmaları. O yüzden Dark Cave'e girmek için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buranın ambiyansı harbiden çok güzel. Bir de böyle serin serin yürürken böyle güzel hissediyorsunuz. Keşke biraz daha temiz tutsalarmış. Hemen böyle içeride bir ibadet alanı var. Yine mağaradan girince kenarlara yapılmış. Şimdi içeriye doğru giriyorum. Daha sonra şurada bir merdiven daha gördüm. Oraya da gideceğim. Tabii ki yine terlikleri, ayakkabıları çıkarıyor olmak lazım. İnsanlar böyle yerlere oturmuşlar. Sanırım dualarını ettikten sonra oturuyorlar. Burada dediğim gibi karanlık mağaraya girmek için bilet alabildiğiniz bir nokta koymuşlar. Ve biletlerde bence, anlamıyorum, İngilizce yazmamışlar ama 111 ringgit, 101 ringgit falan görüyorum. Bana biraz pahalı geldi. Şurada yine bir seremoni gibi bir şey var. Aynı şekilde burada görüyorsunuz mumlar var. Mumları alıyorlar. Bu şekilde
bir seremoni var burada. Demin şu alandaydım, dua edilen kısımdaydım. Şimdi şu merdivenleri de çıkacağım. Ama merdivenler o kadar ıslak ve pis ki size anlatamam. Baksanıza her yerde böyle plastik çöpler var. Hiç temizlememişler. Şimdi bir de bu merdiveni de çıkayım istiyorum. Çünkü neden çıkmayayım? Bayağı yukarıdan sular damlıyor ya böyle kafanıza. Bakın şöyle görebilirsiniz belki. Bayağı yağmur gibi, yağmur çiseler gibi damlalar akıyor kafanıza. Geldiğimiz noktada yine bizi bir sürü maymun karşılıyor. Size hemen göstereceğim. Abi buradan muz atıyor maymunlara. Bayağı mağaranın bir dağının eteğini böyle kaplamışlar. Takılıyorlar orada. Abi de muz atıyor. Allah, kavga çıktı orada. Kavga çıktı. Şu 2 tane aldı. Abi besliyor, muz almış besliyor. Yani buraya isterseniz muzla da çıkabilirsiniz. Kendiniz vermek isterseniz eğer. Orada cips poşeti buldu mesela, görüyor musun? Cips poşetini karıştırıyor. Çiçek aldı. O ya buldu, cips buldu. Muzu görmedi. Şurada yavru var bir tane. O 2 tane aldı. Şuradaki cipse vuruldu ya, muzları kaçırıyor. Önündeki muzu görmüyor şu an. Abi muzları hep ıskalıyor ya. Hiç doğru düzgün muz atamadın ya. Hepsi boşa gitti. Şurada bir tanesi var. Onu hala gören olmadı. Şu gördü mü acaba? Cips yemeye gelmiş. Buna muzu gören yok. Here. Abi muzları hep boşa attın ha. Hiç kimseye isabet ettiremedin yani. Bak yine boşa attı. Ne diyeyim ki sana? Kız şurada muz var, yesene onu. Cipse takıldı ya. Ne fast food seviyorsunuz anlamadım ki. Abur cubur seviyor. Bu demirden yana da çıkmıyorlar bu arada ya. Hepsi demirin arkasında takılıyor yani. Bir tanesi geldi. Bak şu tıslıyor buna. Cipslerin olduğu yere getirtmiyor. Burada da böyle insanların arasında karışmış maymunlar var. Ya tabii buraya çıkıyorlar çünkü insanlar muzları buraya atıyorlar. Hayvanlar da buraya inmek zorunda kalıyor. Yoksa hepsi kendi alanında şu dağın eteğinde takılıyorlardı yani. Bir tanesi burada aranıyor mesela. Buraya da su damlıyor yukarıdan. Bayağı pis bu nokta ya. Hayvanlar orada yemek bulurum umuduyla geliyorlar. Bak abi veriyor muz mesela. Aldı muzunu gidiyor. Islı ıslı. Evet bu da muzunu aldı gidiyor. Go go. Afiyetle yiyor şu an muzunu. Okey tamam gelme. No banana. Yani şurada da bir tane var. Bu da muzlu kapmış. Saldırıyorlar abi bildiğin. Ya bir de insanlar muz verdiği için
İnsanlar muz verdiği için sizin elinizde mesela telefon olsa bile onu almaya çalışıyorlar. Bunun da bebeği var ve erkek maymun yine saldırdı tabii ki de. Bak poşeti kaptı gidiyor. Bak kıyamam, onun bebeği var, dokunmayın ona. Bu iyi yiyor ya. 3. muzuna geçti yani. Bak o da geliyor, aranıyor. Bayağı bütün herkesin elini yokluyor şu an yani. Çok zekiler. Ama bunlar Bali'de gördüğüm maymunlar kadar saldırgan değiller bu arada. Yine bu tarafta dualar var. Dediğim gibi burası hem Batu mağaraları olarak geçiyor hem de bir ibadet noktası Hindular için. O yüzden böyle her geldiğinizde dua eden insanları görüyor olmanız çok mümkün. Böyle tütsüleri yakmışlar. Şuradan güzel kokular mağarayı sarıyor. Bir yanda fotoğraf çeken insanlar, bir yanda dua eden insanlar, bir yanda işte maymunlara muz satan, ticaret yapan insanlar. Böyle bir mozaiğin içindeyiz şu an ama mağara harbiden güzel yani. Zaten dediğim gibi 400 milyon yıllık olduğu söyleniyor ama ben kaynakların yalancısıyım, bilmiyorum, çok bir fikrim yok. Ama çok eski olduğunu size göstereyim. Dokularından zaten anlayabilirsiniz. Şöyle bir yakından çekmek istiyorum. Şöyle hatta şunu göstereyim. Tabii buraları hep böyle ne yapmışlar? Boyamışlar mı? Yeşil yeşil biraz aynı zamanda. Böyle bir sarkıt var mesela. Minik minik sarkıtların olduğu bir nokta. Buraya böyle bellerine bağladıkları şeyleri asmışlar kurusun diye muhtemelen. Burada da böyle Hinduların tanrısının olduğu. Aa, tavuk var orada. Tavuk oraya nasıl çıkmış ve burada neden tavuk var? Abi 272 basamak yukarıda, dağın bir tepesinde, mağarada neden tavuk var ya? Oturmuş oraya tek başına yani, ailesi de yok. Böyle güzel bir ambiyans. Böyle burada içilebilir su da koymuşlar. Çeşme, gördüğünüz deminki adam şişesini doldurdu. Buradan akan su tamamen şöyle içme suyu. Ama ben burada borulardan bir koku alıyorum. Maalesef burada su içmem gibi görünüyor. Çünkü hijyenik bir yer olduğunu düşünmüyorum buranın. Artık yavaş yavaş böyle dönüş yoluna geçiyorum. Bayağı ıslandım bu arada. Abi bu kadar zor değil bu merdivenleri inmek ama neyse. Şuna bakın, elmayı kapmış yiyor. Tamam ya. Yemeyeceğiz elmanı. Kaçtı şuraya. Ve 272 basamaklık maceramız da tekrar geri yolculuk olarak başlıyor. Başladığımız noktaya geri dönelim artık. Şurada da diğer maymunlar var. Normalde bu alanda daha çok maymun olduğunu biliyorum ben. Şu an mesela çok görmedim. Geldiğimden beri bu merdivenler üzerinde 2 maymun gördüm. Onlar da şu karşıda olanlar. İçeride daha çok maymun var. Herhalde muz falan atıyorlar diye hepsi içeri girdi. I need to rest, right? Biri muzunu alıp buraya koymuş. Maymunlar buralarda takıldığında gelip buradan alıp yesin diye. Hemen karşıda da 2 dilim ekmek var. Bir tane muz var. Yerde de muz kabukları var. Böyle insanlar geldikçe muzlarını alıp, yemeklerini alıp, sularını alıp buraya maymunlar için koyuyorlar. Devam. Az kaldı. İşte hayalimdeki çocuk. Nasıl fotoğrafını çekiyor annesinin. Ve 272 basamak bitti. An itibariyle artık mağaradan çıkmış bulunuyorum. Mağaradan hemen çıktığınızda karşısında böyle Hint restoranları var. Ben bir tane Hint restoranına geldim şimdi. Böyle Rani Restoran diye. İçeride böyle Hindistan mutfağına ait
ekmekler var. Ben çok aç değilim ama şu çapatiyi canım çok istedi. Böyle ekmek gibi yanında sosları var. Bir tane çapati söyleyeceğim. Böyle sosluklar falan masada bu şekilde. Kocaman. Aile boyu sosluklar masanın üzerinde. Ve ortam bu şekilde böyle. Gayet hijyenik duruyor, temiz duruyor. İnsanlar burada kokonat suyu içiyorlar, yemek yiyorlar, kahve içiyorlar. Öyle bir restoran düşünün ki içinde böyle henna yani Hint kınası sanatını da elinizde yaptırabiliyorsunuz. Ne ararsanız var burada anlayacağınız. Takı da alabiliyorsunuz. Burada bakın USB bile satıyor adamlar ya, şaka mı? Böyle abur cubur satıyorlar, yemek satıyorlar, kahve satıyorlar, USB satıyorlar. Ne ararsanız var. Yok yok. Ben çapati söylemiştim ama 2 tane böyle bizdeki köy ekmeklerine benzer bir ekmek geldi. Unutmuşum çekmeyi, yemişim. Böyle göstereyim size. Aynı annemin yaptığı ekmeklere benziyor harbiden. Burada böyle soslar koydu abi. Ne olduklarını hiç bilmiyorum. İçlerinde ne var bilmiyorum ama şu böyle biraz patates püresi gibi bir tadı var. Bunlar da baharatlı. Lezzetliler. Böyle alıyorsunuz. Şöyle ekmeği banıyorsunuz. Sonra afiyetle yiyorsunuz. Be careful. Çok profesyonel. Very professional. Ben demin çapati yedim. Size göstermiştim zaten. Aşırı seviyorum ben bu Hint mutfağındaki ekmekleri. Abi burada bu şekilde yapıyor. Ve hafif böyle suluyor, yağlıyor herhalde. Döküyor hamuru. Ve isteyene göre farklı farklı yapıyor ve ismi değişiyor. Mesela what is this? Dosai. Çapati. Dosai. Plain dosai. Tosai. This one Plain tosai. Abi şu an mesela tosai yapıyor. Abi annemin ekmeklerini özledim ya. I love Indian food. Böyle katlıyor. Külah şekline getirdi. Wow. Çok tatlı. Güzel oldu. Thank you. Ve size Batu mağaraların giriş kapısından veda ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim için gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Çünkü Malezya'da en merak ettiğim yer gerçekten burasıydı. Arkamda da böyle maymunlar var. O yüzden biraz tırsarak konuşuyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olup zili açmayı lütfen unutmayın. Eğer seyahatimi desteklemek isterseniz de katıl butonum açıldı. Oradan eğer istiyorsanız tabii destek olabilirsiniz seyahatlerime. O zaman size bu güzel manzaradan maymunlarla birlikte veda ediyorum. Diğer videoda görüşürüz. Bye.